Mısır. Ülke olmayan, patlayan Mısır. Hayatımız boyunca sevdik veya sevmedik. Ancak o sürekli patladı. Gerek sinemada, gerek evimizde bir spor müsabakası izlerken. Sürekli bizler için patladı. Peki ama hiç düşündünüz mü? Bir bitkinin tohumu olan bu mısır tanesi neden patlar? Niye patlar? Hadi gelin öyleyse bunun cevabını bulalım. Patlamış mısır binlerce yıl önce Amerika'nın yerlileri tarafından bulunmuştur. O zamanlar patlamış mısırın patlama sesinden kötü tanrının ruhunun çekirdekten çıkıp kaçması şeklinde yorumlanmaktaydı. Yani İnka, Maya ve Aztek medeniyetindeki insanlar mısırı patlatmadan yiyemiyorlardı. Adam içine kötü ruh girsin istemiyor. Kolomb, hani şu Hindistan'a gidiyorum diye çıkıp Amerika'yı keşfeden abimiz. Kıtaya ilk geldiği zaman Hindistanlı sandığı yerli halkın Mısır'la olan bağını görüyor. Dini ritüellerde Azteklilerin Mısırlar patlatıldıktan sonra bunları ipe geçirip kolye ve bileklik yaptıklarına şahit oluyor. Zaten Kolomb'un bu her şeyi yanlış anlamasından ötürü Amerika halklarının ismi Indias yani Hindistanlı olarak kalıyor. Ah kimlere kalmış şu yeni dünyanın keşfi. Bak bizim Piri Reis'e sessizce keşfini yapıyor, haritasını çizip geliyor. Ama Kolomb öyle mi? Her gidişinde soruyor altın nerede, altın nerede? Bu misafirciliğinden ötürü bugün bazı ülkelerin isim babası bu zat-ı muhterem. Tabi keşifler sonrası ev sahibinin nüfusu 9 milyoncuk azalıyor ama neyse biz kaosumuza yani patlayan mısırımıza dönelim. Efendim, sonra yeni kıtanın yeni bitkileri Avrupa'ya getiriliyor. 1493 yılında Kolomb Mısır'ı ilk defa Avrupa kıtasıyla tanıştıran abimizdir. 16. yüzyılda Portekizli denizciler ise ilk önce Mısır'ı Hindistan'a daha sonrasında da Çin'e götürerek bilinen tüm dünyaya yayılmasına vesile olmuşlardır. Şimdi gelelim Anadolu'nun Mısır'la tanışmasına. Hepimiz şu soruyu en az bir kez sormuşuzdur. Mısır'la Mısır'ın arasındaki isim benzerliği nereden geliyor? Efendim, bunu şöyle özetleyeyim. Mısır, Osmanlı topraklarına Mısır'dan geliyor. Evliya Çelebi Mısır ilinde gördüğü bu bitkilerden şöyle bahsediyor. Sahralarında ektiği şeyler kalambuk olup kibar kalambuk ekmeği yerler. Yani öncelikle Mısır'a kalambuk derken daha sonrasında Mısır buğdayı ve Mısır darısı demeyi tercih etmişiz. Sonra da Mısır olarak kalıvermiş. Bu geldiği yerin ismini alan ilk ürün de değil. Bir de hindi var. Hindistan'dan geldiği için hindi kalıyor hayvanın ismi. Avrupalılar da Türklerden gördüğü için Turkey diyor. Ne çekti ne çektirdi şu hayvan. Sinema ve patlamış mısırın aşkı ise tamamıyla şans ve kapitalizm. 19. yüzyılda Amerika'da panayır ve sirklerde atıştırmalık çerez olarak yenilen popcorn ilk kez 1848 yılında sözlüklerde görülmektedir. Ancak patlamış mısır büyük festivaller dışında fazla görülmeyen bir atıştırmalık idi. Onun bugünkü ününe kavuşması Charles Creator adındaki bir mucit abimiz sayesinde olmuştur. Seyyar bir patlayan mısır tezgahı. İşte bu olay patlamış mısırın sokaklara inmesine neden oldu. Ancak henüz sinema salonlarında onu göremiyorduk. Çünkü bunun iki nedeni var. Sinemada gösterilen filmler o zamanlar sessiz bir şekilde gösteriliyordu. Metinler altyazı şeklindeydi. Bu da okuma yazma bilmeyen insanları sinemadan uzak tutuyordu. İkinci neden ise tarımsal üretimde patlayan mısır yani cin mısır üretimi göz ardı ediliyordu. Çünkü talep 2-3 sokakta seyyar tezgahlarda patlamış mısır satan seyyar satıcının talebi kadardı. İşte ne olduysa 1927 yılında bir filme ses eklenmesiyle oldu. Blue skies from now on. You like that, Mama? I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something? Artık okuma yazma bilmeyen insanlar da rahatlıkla sinemaya gidebilirdi. Aynı yıllarda patlayan ekonomik kriz olan Büyük Buhran döneminde ise poşeti 5-10 sente satılan patlamış mısırı daha da popülerleştirdi. Tüm sektörler kötüye giderken bu sıkıntılı dönemde patlamış mısır satışları ise tam olarak kendi gibi patladı. Ülkedeki mısır yetiştiriciliği yapan çiftçilerin yarısı cin mısır yetiştirmeye başladı. Amerika'nın dünyadaki toplam mısır üretiminin yarısını yaptığını göz önünde bulundurursak
birkaç yıl içerisinde tüm dünyadaki mısırın çeyreği cin mısırı olmuştu. Büyük buhran döneminde sinema salonlarındaki mısır satışı salonların kapanmasının önüne geçti. Yani sinema sektörü mısır sayesinde, patlamış mısır sayesinde ayakta kaldı. Artık popüler kültür simgesi haline gelen patlamış mısırın hikayesini biliyorsunuz sevgili dostlar. Kötü ruhları arındırmak için patlatılan mısır 500 yıl içerisinde eğlence sektörünün vazgeçilmezi oldu. Bu arada Kızılderililere de Türk diyorlardı. Kötü ruh, cin mısır. Bir hikayenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü izleyicilerin büyük bir kısmı abone olmayanlar. Bana abone olursanız hem bana destek vermiş olursunuz hem de yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Şimdilik hoşça kalın.